Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki gezimizin ikinci günündeyiz. İlk günümüzde şehrin tarihi merkezi La Candelaria bölgesini gezmiş, şehrin kiliselerine göz atmış, geleneksel Kolombiya yemeklerinin tadına bakıp Botero Müzesi'ni gezmiş ve günü harika bir açık hava müzikaliyle sonlandırmıştık. Bugün ise kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine efsane bir gün sizleri bekliyor bu videoda. Bugün Bogota'da neler mi var? Bogota'da ikinci günümüze Carrera 7 yani 7. caddeden başlıyoruz. Çünkü burası cadde boyunca kurulan standları ile hem turistlerin hem de Bogotalıların en önemli uğrak yerlerinden birisi. Yedinci cadde Bolivar Meydanı'ndan başlayıp kuzeye doğru devam eden yaklaşık 200 kilometre uzunluğunda bir cadde. Merak etmeyin, tabii ki hepsini yürümeyeceğiz. Bolivar Meydanı ile Kolpatro Kulesi binasına kadar olan kısmını görmeniz yeterli. Caddenin en hareketli kısmı burası. Bu cadde üzerinde aynı zamanda birçok sokak sanatçısına da denk geleceksiniz. Bakın biz 1 saatlik yürüyüş boyunca nelere denk geldik. Müzik ve dans Kolombiya'da hayatın her yerinde. Hatta trafik lambalarında bile dans eden insan figürleri görürseniz şaşırmayın. 7. cadde üzerinde dikkatlerinizden kaçmayacak bir kilisede göreceksiniz. Kendisi Aziz Francisco Kilisesi. Şehrin en eski kiliselerinden birisi. Evet, şimdi ise sırada bir müze var. Bogota'daki Altın Müzesi'ne geldik.
Burası Bogota'da görülmesi gereken yerlerin en başlarında geliyor. Niye mi? Tabii Kolombiya altın rezervleri açısından oldukça zengin bir bölge olduğu için Bogota'daki bu altın müzesi 30 binin üzerindeki parçasıyla dünyadaki en büyük altın koleksiyonuna sahip müze. Ve içeride aslında sadece altından yapılmış malzemeler görmeyeceğiz. Çünkü burada Kolombiya'da altın o kadar çok hayatın içindeymiş ki özellikle de o eski dönemlerde yerel halkın altının bu kadar değerli bir metal olduğunu bilmediği dönemlerde bu altını hayatın her alanında kullanmışlar. Dolayısıyla burada bu müzede Kolombiya'nın tarihine de birçok farklı açıdan bakabileceğiz. Gelin şöyle müzeye kısaca bir göz atalım. Kolombiya altın madenleri açısından o kadar zenginmiş ki tabii o zaman altının değerli bir metal olduğu da bilinmiyor. Hayatın her yerinde kullanılıyor. Sadece hani dini liderlerin ya da kabile şeflerinin kullandığı takılarda değil, ayinlerde kullanılan işte flütler, kaplar, kacaklar vesairelerde de altına rastlayabiliyoruz. Hatta o zamanların çiftçileri ve tüccarları da daha küçük altın takılar takıyormuş. Bugünün çiftçileri çeyrek altın bile alamıyor. Orası ayrı. Ama belki Hollandalı çiftçiler alıyordur. Takı işini adamlar üst seviyeye taşımış. Bunlar narigera. Burnuna taktığı halkalar. Burnuna şunu nasıl takarsın ya? 30 santim falan genişliğinde. Şöyle bak şunu burnuna takıyor. Şu koca diskleri küpe yapmış. Ondan sonra boynuna 22 santim çapında yemek tabağı altından. Kafasına da şöyle bir şey. O zamanlar herhalde küçük burun pek mübah değil. Böyle takıyorsun burnunu böyle uzuyor. Bunda narigera takmış. Narigera kültürün temel bir parçası, onu anladık yani. Onu tam içimize sindirdik serginin bu bölümünde. Her yerde narigeralar. Ya da narigera takmış, savaşçıları sembolize eden bir takım narigera dışı objeler. Altını bol bulunca neresine ne takacağını şaşırmış biraz bölge halkı. Bunu da gördük ya, daha ne diyelim. Müzenin en değerli parçalarından birisi de El Dorado efsanesindeki o kayıp altın şehrin bu küçük replikası. El Dorado efsanesi ne derseniz onu Guatavita Gölü'ne gittiğimiz videomuzda tüm detaylarıyla öğrenebilirsiniz. Müzenin en ilginç yerlerinden biri de bu yuvarlak oda. Tüm duvarları altınlarla dolu olan odanın ortasında da bir kuyu var. Bir anda
anda ışıklar sönüyor ve bir yerel müzik eşliğinde vitrindeki altınlar bölüm bölüm parlamaya başlıyor. Sonra da kuyu. Bogota'da dün Botero Müzesi'ne gitmiştik. Bugün ise Altın Müzesi'ne geldik. Bizim vaktimiz kalmadığı için gidemesek de size bir müze önerisinde daha bulunalım. Kolombiya Ulusal Müzesi. Burası Kolombiya'nın en büyük ve aynı zamanda en eski müzesi. Ülkenin tarih, sanat ve kültür anlamında en önemli eserlerine ev sahipliği yapan bu müzede Bogota'da mutlaka listenizde olması gereken bir yer. Şimdi de Rosario Meydanı'ndayız. Burası hemen Altın Müzesi'nin az ilerisinde küçük, sempatik bir meydan. Ve burada çok enteresan bir şey gördük. Arkamda da görebileceğiniz üzere burada böyle 60'lı yaşlarda ve hepsi erkek olan bir kalabalık var. Biz başta bunları sandık ki böyle Bogota'nın emeklileri, işte iş güç yok. Arkadaşlarıyla burada buluşmaya gelmişler, ayaküstü sohbet ediyorlar ama meğer bu adamlar zümrüt taciriymiş. Aslında her biri birer madenci. Ve burada maden işte zümrütlerini böyle işte gayri resmi yollardan, kontrol dışı yollardan satıyorlar. Aslında sertifikasız diyebiliriz, yani sertifikasız zümrütlerini satıyorlar. Dolayısıyla aslında birazcık zümrütten anlıyorsanız burada çok uygun fiyatlara zümrüt satın alabilirsiniz. Aslında internetten baktığınızda buraya kara borsa zümrüt pazarı da deniyor ama buradaki zümrüt tacirleri buna kızıyorlar aslında. Burada kanun dışı herhangi bir şey yok, sadece zümrütlerini sertifikasız olarak satıyorlar. Tabii konu biraz hassas olduğu için çok fazla çekim yapamadık ama olay şu: bu adamlara yanaşıyorsunuz. Bu adamlar böyle ceplerinden bir peçete çıkarıyorlar ve peçeteyi açıp içinden zümrütlerini size gösteriyorlar. Siz de içinden seçip pazarlığınızı yapıp uygun fiyatlara buradan zümrüt alabiliyorsunuz. Baya Bogota'nın merkezinde kontrol dışı bir zümrüt pazarındayız. Bogota'da ikinci günümüz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de sizi Bogota'nın en güzel sokağına götürüyoruz. Embudo sokağındayız şu an. Burası yan yana sıralanmış kafeler, butikler ve birbirinden güzel grafitilerle dolu rengarenk daracık bir sokak. Dünyanın bir ucundan buralara kadar gelmenin sebeplerinden birisi de aslında tam da burada yer alan o meşhur yerli kadın grafitisini görmekti. Ama maalesef çok kısa bir süre önce bu mekan el değiştirmiş ve mekanın yeni sahibi maalesef o görseli sildirerek, kaldırarak yerine bunu yaptırmaya karar vermiş. Gerçekten çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Aslında içeride çok güzel şeyler de satıyorlar. Böyle el boyama, çok kaliteli tekstil ürünleri var. Birkaç tane almayı da düşünüyorduk ama bu hikayeyi öğrenince almamaya karar verdik. Protesto ediyoruz mekanı. Bu arada grafiti demişken yarın detaylı bir grafiti turu yapacağız. O yüzden grafiti severler Bogota'daki 3. günümüzü sakın kaçırmasın. Şimdi Bogota'ya geldiniz. Dünyanın en yüksek 3. başkentindesiniz. Yaklaşık 2600 küsür metredesiniz. Ama yetmez. Ben daha yukarı çıkacağım diyorsanız bizi takip edin. Şimdi Monserrate'ye gidiyoruz. Monserrate tepesine teleferik ile çıkacağız. Bunun için biletimizi alıp sıranın bize gelmesini bekliyoruz. Monserrate tepesine çıkmanın tek yolu bu bindiğimiz teleferik değil. Aynı zamanda bu aşağıdaki raylardan ilerleyen bir finiküler de var.
Dönüşümüzde zaten onunla yapacağız ve ikisini de görmüş ve size göstermiş olacağız. Monserrate tepesine geldik. Yani 2600 metrelerden 3150 metreye kadar çıktık. Şimdi manzara kısmına birazdan geçeceğiz ama öncelikle bu tepedeki en sembolik yapı olan arkamda görmüş olduğunuz kiliseyle başlayalım. Bu kilise 1600'lü yıllarda yapılmış oldukça eski bir kilise. Bu arada kilisenin içerisi de güzel ama içerideki en görülesi şey acılar içindeki düşmüş İsa heykeli. Şimdi bu kiliseyle ilgili aslında kaynaklara çok da fazla geçmeyen şöyle bir hikaye var. Zamanında burada Bogota'da yaşayan yerel halkın inancına göre güneşin doğuşu çok önemli. İşte zamanında her sabah güneşe karşı sabah ayinlerini, ibadetlerini yaparlarmış. Bogota'daki bu Monserrate tepesi şehrin doğusunda yer alıyor. Yani aslında yerel halk ibadetlerini hep bu tepeye bakarak yaparmış. Tabii İspanyollar bu bölgeyi ele geçirdiğinde, burayı fethettiğinde halkın dinini de değiştirmek istemiş, Hristiyanlığa geçirmek istemiş onları ve işte bu süreci biraz kolaylaştırmak için bu tepeye bu kiliseyi yapmış ki bu Hristiyanlaştırma süreci biraz daha kolay olsun. Bu arada burası ile ilgili başka bir şehir efsanesi daha var. Monserrate Tepesi'ne evlenmeyi düşündüğünüz kişiyle asla ve asla gelmemeniz gerekiyor. Ya daha doğrusu evlenmeyi düşündüğünüz kişiyle evlenmek istiyorsanız gelmemeniz gerekiyor. Çünkü buraya gelen çiftlerin ayrılacaklarına dair bir inanç var. Biz 13 yıl önce evlendik. Evli çiftlere uyuyor mu bilmiyorum. Ya göreceğiz. Siz videolardan takip edersiniz yani. Evliliği yıllar önce aradan çıkardık, o yüzden sıkıntı olmaz. Biz geldik. Bakalım göreceğiz. Kilisede aynı zamanda bir Noel konserine de denk geldik. Şanslı günümüzdeyiz. Şehrin müzik ve dans ile yaşadığını söylemiştik zaten ama yine de kilisenin papazını back vokalde görmeyi beklemiyorduk açıkçası. Kilise katedral ziyareti severiz sevmesine ama buraya ana geliş motivasyonumuz elbette ki manzara. Yani aslında notlarda baktığımızda internette buraya gündüz gelinmesini tavsiye ediyorlar ama yani bence gün batımında akşam gelmek daha mantıklı. Nitekim biz öyle yaptık. Günü burada batıracağız. Bu dönemde gün batımının üzerine bir bonus daha var. Şu an Noel dönemindeyiz ve Noel sebebiyle burada akşam 6'da başlayacak bir ışıklandırma var. Dünkü ışık gösterisine doyamadık. Işığın peşinden bugün artık 3150 metrelere kadar çıktık. Işık gösterisi için havanın kararmasını beklerken bu harika Bogota manzarasının keyfini çıkarmaya devam ediyoruz. Selen'in de dediği gibi Noel dönemi olması sebebiyle Monserrate Tepesi ışıklı objelerle süslü bugünlerde. Genelde dini figürlerle bezenmiş bu ışık sergisine de gelin şöyle hep birlikte bir bakalım.
Ve böylece Monserrate tepesindeki vaktimizin de sonuna geliyoruz. Dönüşü dediğimiz gibi finiküler ile yapacağız. Teleferiğe gündüz gözüyle binip finiküleri geceye bırakmamız da çok isabetli olmuş bu arada. Zira ışık oyunları burada da devam ediyor. Işıklar çok güzel ama bu kadar ışık da yeter. Karnımız acıktı ve takdir edersiniz ki ışık karın doyurmuyor. Şimdi bu güzel günü şöyle güzel bir yemekle taşlandırma zamanı. Bize afiyet olsun. Hak ettik böyle güzel bir yemeği. Böylece Bogota'daki ikinci günümüzün de sonuna gelmiş olduk. Ama bir günümüz daha var burada. Bogota'ya şöyle güzel bir final yapmak için sizinle yarın Bogota'daki son günümüzde görüşmek üzere. Yes or no,